Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şallah karşınızdayım. Şöyle şeker bir pembe ipim var. Simli bir ip hanımlar. İpimin renk numarası 191 numara. İpimin renk numarası hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattığım bir modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için şöyle bu muhteşem modelimizin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım hanımlar. Siz bu videomun model kurulumunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu videomun açıklama kısmına oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi şöyle biz size burada göstereyim ne yaptığımı bilmeniz için hanımlar, ama videomu izlerseniz daha iyi anlarsınız. 2 tane zincirimizi çektik. Trabzanın beline şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bu modelimizin bir parçası hanımlar. Ve ondan sonrasını burası kol altı oyuntusunu yapacağım. Buraya sık iğne ile geçeceğim. Nasıl? Şöyle trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne. Burada 2 tane zincirimiz var. İçine girdim. 1 2 tane sık iğne. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 tane trabzanımız var. 2 tane sık iğne. Buradaki zincirin içine girdim. 1 2 tane sık iğne. Trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 tane trabzanımız var. 2 tane sık iğne. Zincirin içine girdim. 1 2 tane sık iğne. Trabzanımızın tepesine batıyoruz. Şöyle sık iğne. Son olarak burada bir sık iğnemiz var. İçine battık sık iğne olarak. Bakın 1 2 3 modelim şöyle kol altı oyuntusunu yaptım hanımlar. Şöyle küçük bir parçada anlatıyorum. Size model anlattım. Parçalarda anlatıyorum hanımlar. Bir zincir çekip şöyle ipimi koparıyorum ve dönüyoruz. Burada devam ediyoruz. Bu bizim sağ kol altı oyuntumuz olmuş oluyor. Şu şekil sağ oluyor hanımlar. Sol yaptığınız zaman da burada zaten sık iğnenizi başlatıp yapacaksınız. Sık iğne olarak geleceksiniz ve burada modelinizi devam ettireceksiniz aynı şekilde. Ve arka içinde her iki tarafı da aynı şekilde zaten her iki taraftan da kesim yapacaksınız. İsterseniz hiç koparmazsınız. Şu şekilde buradan dönüşte sık iğnenizi yine burada yapıp da o şekilde gidebilirsiniz. Bazen arkadaşlarımız soruyor, onun için burada bu şekilde örmek istedim. Bakın buradaki şu sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle ipimi içine aldım. Bir zincir şöyle çekip bir zincir. Buraya sık iğne ile şöyle aynı yere tekrar batıyorum veya da hiç batmamıza gerek yok. 2 tane sık iğne zincir çekmeden buraya ipimiz de sağlam olsun diye şöyle yan yana 2 tane sık iğne. İpimi doluyorum, zincirimin içine giriyorum. Bakın burada 2 tane zincirimiz var, içine giriyoruz. 1 2 tane trabzan, 1 2 zincir. Buradaki trabzanın beline şöyle sık iğne. Modelimizi örmeye devam ediyorum. Zincirin içine giriyorum. 1 2 tane trabzan, 2 zincir. Şöyle trabzanın beline sık iğne. İpimi doladım, zincirin içine giriyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. Bu şekilde şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle geldim yaka kısmına. Şöyle zikzaklı bir yaka yapacağım. Modelimiz her sırada kendi tekrarladığı için öyle bir zikzaklı yaka kesimini kaldırabilecek bir model. 1 2 zincir modelimi ördüm, 2 zincir çektim, ipimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum hanımlar. Sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şöyle trabzanımın tepesine batıyorum, sık iğne. İpimi doluyorum. Buradaki modelin zincirine batıyorum. 1
2 trabzan, 2 zincir çekiyorum, trabzanın beline giriyorum, sık iğne. Bakın şöyle zikzaklı bir modeli, yaka modeli kesimi yapacağız hanımlar. 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. 1 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altına gelelim. Burada yine dönüşümüzü beraber sağlayacağız. Onu da yine bir kere size anlatacağım. Bir daha da zaten orada bir işlemimiz yok. Şimdi kol altına kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. İpimi doluyorum. Buradaki zincirin içine batıyorum. Bu bizim modelimiz. 1 2 trabzan, 2 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum, sık iğne. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Burada 2 tane sık iğne yaptık ya. Şöyle sonuncu sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Burası bu şekilde devam edecek. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum hanımlar. Trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne, ipimi doluyorum. Bakın modelimizin 2 tane zinciri var. İçine giriyorum. 1 2 tane trabzan. 1 2 zincir. Önceki ördüğümüz modelin beline giriyorum. Trabzanın sık iğne. 1 2 trabzan, 2 zincir. Trabzanın beline şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir. Bir iki zincir ve şimdi yakaya kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Burada şurada olduğu gibi örmeye devam edeceğiz. Kol altında yaka kesimine gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi şöyle geldim. Son 2 modelimiz kaldı. İpimi doluyorum. Zincirin içine giriyorum. 1 2 tane trabzan, 2 zincir çekiyorum. Trabzanın beline giriyorum, sık iğne. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Buradaki bakın sık iğnenin içine batıyoruz. Şöyle kenar trabzanı. Bir zincir ve dönüyorum. Trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Burada yine bir ikinci modelimizi kesmiş olduk, yaka kesimini. 1 2 trabzan, 2 zincir. Trabzanın beline sık iğne. İpimi doladım. Diğer modele 1 2 trabzan, 2 zincir. Trabzanın beline sık iğne. Bakın şöyle zikzaklı bir yaka kesimi. Şöyle bu yaka kesimlerinde de şöyle bir şey anlatayım hanımlar size. Böyle kol altı kesimini yapın. Şöyle biraz şu kadar bir yükselti olduktan sonra bu böyle bir model için 5-6 model ördükten sonra 5-6 sıra, her bir sıra zaten bir model olduktan sonra yaka kesimini yapın. Bu tür yaka kesimleri biraz daha yukarıda güzel oluyor. Benim zamanım olmadığı için onu yapamıyorum. Bunu kesip daha onu örüp onu baya bir zaman aldığı için benim için, onun için beraber yapıyorum ama size tavsiyem beraber siz yapmayın. Önce kol altını kesin. Şöyle 5-6 sıra model bunları ördükten sonra yaka kesimine başlayın. Şimdi yine yakaya gelene kadar örüp devam edeyim. Gelin beraber devam edelim. Evet hanımlar, şöyle koltuk altımız bu şekilde ilerliyor. Yakamızda bu şekilde 2 modelimiz kaldı. Şöyle 1 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline şöyle sık iğne 1. Burada isterseniz bir tane de zincir çekebilirsiniz hanımlar. 2 zincirimi çektim. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan. Bakın başa gelmedik. Yine dönüşümüzü sağladık. 1 2 3 modelimizi kesmiş olduk. Bir zincir çekip dönüyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne ipimi doladım. Zincirin içine
1 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne ipimi doladım, zincirin içine giriyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. 2 zincir, ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz hanımlar. Yine gidip döneyim, gelip yaka kesimine beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yakaya geldim, ipimi doluyorum. 2 modelimiz kaldı. 1 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan. Bakın hanımlar, 1 2 3 4 tane kesim yaptık. Şöyle artık kesim yapmayacağım hanımlar. Siz yani bu aynı şekilde eğer ihtiyacınız varsa kesmeye devam edeceksiniz. Ben şöyle birkaç modelimiz daha küçük olduğu için birkaç model öreceğim kamera arkasında düz bir şekilde. Kesim yok. Bakın, bir zincir çekiyorum. Dönüyorum, trabzanımın tepesine sık iğne. Düz bir şekilde bu şekilde örmeye devam edeceğiz hanımlar. Şöyle 2 trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne, 2 zincir, trabzan, 2 zincir, trabzanın beline sık iğne. Burada yaptığımız uygulamanın aynısını burada da artık devam ettireceğiz hanımlar. Ben şöyle birkaç model, bakalım kaç model öreceksem sonra zaten size göstereceğim. Kamera arkasında düz bir şekilde öreceğim. Şu şekilde düz bir şekilde hanımlar. Şöyle kesim olmadan git gel yapacağız. Ondan sonra beraber olacağız inşallah. Evet hanımlar, şöyle yakamızı yaptık. Biraz şöyle düz ördüm. Yakamız da bir ortaya çıksın, kendini göstersin diye hanımlar. Daha önce de dediğim gibi modelimizin ön yüzü arka yüzü yok. Bakın, her iki tarafı da aynı şekilde, her iki tarafta da model kurulduğu için iki tarafını da kullanabiliyoruz hanımlar. Onun için yakayı da aynı şekilde hiç kesim yapmadan şöyle yapabilirsiniz. İstediğiniz yeri, istediğiniz tarafı istediğiniz tarafa bırakabilirsiniz. Pek tersi düzü olmadığı için, ama ben şu tarafı daha düz olarak görüyor gibiyim, bilmiyorum, ama her iki taraftan da model kuruluyor hanımlar. Yani gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir model. Bebek örgülerinde, bebek kazaklarında da çok güzel olur hanımlar. Hırkalarında şişle örülmüş gibi bir model, bakın. İstikla örülmüş gibi durmuyor. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.